Altın derslerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için alan tarama cihazları ve frekans kapsülleri nasıl kullanılır? Bunları göstereceğiz arkadaşlar. Test için Bursa'dayız. Bursa'da arkadaşlar hem test sahalarımızda frekans kapsüllerimizi denemek için geldik. Alan tarama cihazlarıyla maden tespiti. Arkadaşlar altın arayanlar için topraktan mineral altın arayan arkadaşlarımız için mineral altın frekans kapsüllerimiz. Bunları size Bursa'da bulunan alan taramada uzman olan Emrah Bey ile testlerimizi göstereceğiz ve diğer arkadaşlarımızla cihazlar nasıl kullanılır, bu testler nasıl yapılır ve sadece kütle madene tepki veren külçe altın frekans kapsülünün nasıl kullanıldığını sizlere test ederek göstermeye çalışacağız. Bu arada Bursa'da olan arkadaşlarımız için frekans kapsülüyle ilgili bilgi almak istiyorsanız Emrah Bey ile de iletişime geçebilirsiniz. Bizlere de Altın Dersleri kanalımızın telefon numaralarından, YouTube'dan, TikTok'tan, Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu frekans kapsülleri özel ilim frekanslarıyla hazırlanmış frekans dalgalarıdır arkadaşlar. Boş alan tarama cihazı bir şey bulmaz. Boş alan tarama cihazıyla altın arayan bir nesli artık geride bırakmak istiyoruz. Özel frekans dalgalarıyla çalışmalarımızda sadece kütle madenlere tepki veren bir sistemi sizlere tanıtmak istiyoruz. Merhabalar. Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben bu alan taramayı daha önceden kullandığımda tabii bilinçsiz bir şekilde kullandım. Ta ki bu külçe altın kapsüllerini tanıştıktan sonra bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Alan taramam hiçbir alan taramayı hiçbir şekilde kötülemiyorum. Her alan taramanın kendisine göre özel kullanım şekli vardır. Ben kendi alan taramamdan memnunum. Fakat alan taramayla ben yola çıktığım zaman bazen minerallere de dönme ihtimali oluyor ya da yön verme ihtimali oluyor. Evet Emrah, sen bizden külçe altın frekans kapsülünü aldın. Evet. Eski sisteminle bu kapsülü taktığın zaman yeni sistem arasındaki ne fark var? Yani kapsüllü ve kapsülsüz sistemi bize bir anlatır mısın? Mesela ben buna hiçbir şekilde kapsül takmadan önce evde ya da herhangi bir arazide denemeler yaptım. Her gittiğim yerde de hep alan tanıma bana hep bir yön verdi. Sanki her yerde altın varmış gibi. Aslında gerçek altını görmedi. Ve bana hep genelde mineral olan, yani örnek veriyorum, Şurada. şu şekil içinde bildiğimiz altın tozu olan yerlere de dönmeye başladı. Bu sefer bu beni hep korkutmaya başladı. Çünkü acaba her yerde bu şekil mineral var mı diye düşündüm. Birkaç eşiler yaptım. Hep beni yanılttı. Evet, gerçekten evde herhangi bir altın koyduğum zaman bu görüyor mu? Görüyor. Ama bir ormanda, bir doğada çok farklı bir mineraller karşıma çıkıyor. Bu arada ben ne yaptım? Külçe altın kapsülünü denemiş oldum. Bu külçe altın kapsülüyle herhangi bir doğada ya da evde bir deneme yaptığım zaman masama bir kuvars taşı koyduğum zaman eski alan taramamda normalde kuvars taşın üstüne tuttuğum zaman da dönüyordu. Altına koyduğum zaman altında da aynı şekilde dönüyordu. Şimdi bu sefer benim kafamı karıştırdı. Dedim ki niye bu kuvarsa da dönüyor da altına da dönüyor? Benim aslında amacım gerçek altını bulmak. Yani elle işlenmiş bir altın bulmak amacım benim oydu. Bu külçe altın kapsülünü buraya taktıktan sonra kesinlikle kuvars taşını görmedi ve gerçek altını gördü. Bu beni daha çok sevindirmiş oldu. Ve birkaç testler yaptım. Çok hoşuma gitti. Bana tamamen inandırıcı geldi. Baya bir testler yaptım. O yüzden külçe altın kapsülünden memnunum. Sadece Yani külçe bu altın değil. arkadaşlar bütün cihazlara takabileceğiniz bir sistem. Evet. Sadece işte elimizde olan alan tarama ya da dijital için değil. Bütün alan tarama cihazlarında çalışır. Bakın anlatmak istediğimiz az önce topraklarımız bizim mineral altınla dolu arkadaşlar. Evet. Yani mineral dediğimiz zaman bizim definecimiz ya da madencimiz daha mineral altının ne olduğunu bilmiyor. Arkadaşlar toz altın olabilir, topraktaki klorit altın olabilir. Yani biz bu kapsülle, külçe kapsülüyle topraktaki klorit ve mineral altını elemiş oluyoruz. Ve sadece kütle madene çalışan bir sistemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet. Cihaz kullanmayı iyi bilmeyenler yani ya da öğrenmek istemeyenler eline bir cihaz alıp her gittiği yerde döndürüp işte kazı yapmaya çalışan ve sonra yakalanan, öyle söyleyelim, yani yasa dışı iş yapanlar, yani önce cihaz kullanmayı öğrenin ve devletten muhakkak arkadaşlar izinli kazılar yapmaya çalışın. Yasalarımız çok artık eskisi gibi değil. Yani cezalarımız büyük. Muhakkak devlet yetkililerine haber verin ve yasal kazılar yapmaya çalışın ve bulduklarınızı da arkadaşlar bir zahmet müzeye teslim edin. Size haklarınızı veriyorlar.
Yani bize vermiyorlar gibi düşünmeyin. Bulduğunuz en küçük parçanın bile değeri var. Hem maddi hem manevi olarak değerleri var. O yüzden bulduğumuz parçaları muhakkak müze müdürlüklerimize bildirelim. Arkadaşlar bu arada Emrah bizden kapsülü almadan önce bayağı bir araştırdı. Yani gerçekten işe yarıyor mu? Tereddütlü bir şekilde almıştı. Gerçekten de beyin patlattım yani bunu öğrenebilmek için, yani Yani çözebilmek cihaz için. kullanmakta şunu söyleyeyim, usta. Yani Evet. bunu biliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hani Bursa'da olan arkadaşlarımız varsa, yasal kazı özellikle yaptıracak olanlar varsa iletişime geçerler. Yani bizim üzerimizden de iletişime geçebilirsiniz. Yani daha önce senin kendi test Evet. sahanda yapmış olduğun çalışmalarda, testlerinde diyelim, çıkartmış olduğun kayaçlarda, Evet. yani bir ümitle kendi bahçene işte test ettin. Evet. Gerisini sen anlat. O zaman şöyle başlayayım. Ben ilk alan taramayı aldığım zaman kendi bahçemde alan taramayı kullanmaya başladım. Bir hevesle girdik bu işe. Sonra kendi bahçemde alan taramayı tuttuğumda evet, alan tarama bana yön göstermeye başladı. Tabii her yön gösterdiğinde tabii biraz öğrendim, biraz eğitim aldım. Biraz daha böyle daha iyi tutabileceğim mi diye bayağı bir çaba sarf ettikten sonra alan tarama bana gerçekten bir yön verdiğini gösterdim. Ve o yön verdiği yere tuttuğumda alan taramanın döndüğünü gördüm. Aa dedim, işte burada gerçekten bir malzeme var. Hani altını ayarladım ve altını bulduğumu zannettim. 10-15 santim böyle eşlikten sonra içinden bir tane böyle bir kuvars taşı gördüm. Tabii ben bu taşın da ne olduğunu da bilmiyordum. Sonra araştırdım ki bu kuvars taşıymış. Kuvars taşının altında ne alakası var onu da bilmiyordum. Sonra öğrendim ki evet, kuvars taşının içine gerçek anlamda da altın tozu, yani mineralli olduğunu öğrendim. Sonra kafam karıştı. Dedim bu yani gerçekten bunu kullananlar her yerde, her arazide ya bu tarz malzemeler çıkarsa sana tam olarak net nasıl gösterecek gerçek altını diye düşündüm. Bayağı bir kafa yordum yani bu işe. Çünkü sürekli kuvars taşlarına dönmeye başladı. Her yerde kuvars taşı çıkmaya başladı. Ben eğer benim hedefim gerçekten bir külçe altın bulmaksa bu beni hep yanıltacağını düşündüm. Sonra Cemil Bey ile tanıştım. Cemil Bey de bana işte bu kapsülleri anlattı. Sonra kafama yattı. Bu külçe altını aldım. Aynı şekilde kendi bahçeme o kuvars taşın döndüğü yerlere, hatta çıkartmış olduğum kuvars taşını meydana koydum. Eski alan taramamın aparatlarını taktım. Kuvars taşının üstüne tuttuğum zaman normalde dönüyordu. Yani yakalıyordu malzeme ama minerali yakalıyordu. Yani altın tozunu yakalıyordu. Sonra Cemil Bey'in kapsülünü taktıktan sonra o minerale dönen otomatikman kesildi. Yani hiçbir şekilde artık minerali görmüyor. Hatta evdeki altınımdan bir tanesini koydum. Çeyrek altınım vardı, onu da koydum. Külçe altın kapsülünü taktıktan sonra mineraller değil, gerçek altına, yani elle işlenmiş, elle yapılmış bir altına çekmeye başladı. Ve bu beni daha çok sevindirdi. Demek ki ben doğru yerde olduğumu düşündüm. Yani buraya kadar iyi geldim. Gösterebilirim yani test olarak. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu alan taramalarla hiçbir şekilde hiçbir alan taramayı kötülemiyoruz. Her alan tarama güzeldir. Sadece kullanmasını iyi bilmeniz lazım. Ve tamamen beyin dalgalarınızı komple format atmanız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, ben bazen evde denemeler yapıyorum. Beynimle bunu hükmedebiliyorum. Mesela şu an bu cam bomboş bir cam. İçinde altın varmış gibi buraya koyuyorum. Ve şu an altınımı ayarladım. Ve içinden diyorum ki, hatta şu an sesli söylüyorum. Camın içinde altın var diyorum. Şu an aslında camın içinde altın yok ama ben diyorum ki camın içinde altın var diyorum. Bakın arkadaşlar, normal yürüyorum, bak şu an otomatikmen camı çekti. Şu an ilerliyorum. Bir kere verdim ona o şeyi. Bakın şu an hala camı çekiyor. Aslında burada bir altın yok. Örnek veriyorum. Tekrar tutuyorum. Tekrar ilerliyorum. Bakın hiçbir şekilde camı bırakmıyor. Çünkü niye? Beynimle artık onu hükmettim. Diyorum ki orada diyorum altın var diyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu an alan taramayı tutuyorum. Camın içinde altın var diyorum. Ne yaptı? Beni altına çekti. Aslında burada altın yok. Şimdi camı siliyorum. Diyorum ki camın içinde altın yok. Şu ağaçta altın var diyorum. Bakın arkadaşlar, ağaçta altın var. Camda altın yok. Ağaçta altın var. Bakın. Gördünüz mü? Camı tamamen iptal etti. Artık altın ağaç oldu. Şu an ilerliyorum. Bakın ne yaptı? Bırakmıyor. Tekrar ilerliyorum. Tekrar ağacı çekiyor. Şimdi aynı şekilde burada diyorum ki hayır, ağaçta altın yok. Camın içinde altın var diyorum. Şu an alan taramamı tutuyorum. Tekrar kaldırıyorum ve yürümeye başlıyorum. Bakın ne yaptı? Ağacı unuttu. Camı çekmeye başladı. Burada ne demek istiyoruz? Cemil Bey'in de dediği gibi beyin dalgalarımıza bunu hükmedersek ne
görmesini istiyorsan onu çeker. Ama radyatesi asla benim beyin dalgalarımı etkileyemez dersen 3 defa, bunu tamamen kendine bir format atarsan kesinlikle artık onu görmez. Gerçek madeni yakalamaya çalışır. Buradaki olay bu. Yani sadece bu cam değil. Bakın bildiğimiz kozalak. Bak cam burada, kozalak da burada. Kozalağı buraya koydum. Şimdi diyorum ki kozalakta altın var diyorum. Bakın ne yaptı? Kozalak burada. Şimdi ilerliyorum. Bak kozalak. Halbuki bu altın değil. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Çok denemeler yaptım. Şimdi tekrar bunu göstereyim. Bu cam boş bir kavanoz. Koyuyorum buraya. Bakın şimdi diyorum ki burada altın var. Dön. Başladı alan tarama dönmeye. Çünkü ben buna dön emri verdim. Burada altın yok, dönme. Kesinlikle dönmez. Ama dön dediğim zaman dön. Yani burada alan taramayı kötülemiyorum. Sadece beyninizi başka bir yere frekans salmamanız lazım. Yani tamamen kendinize bir format atmanız gerekiyor. Kesinlikle hiçbir şey düşünmemeniz lazım. Nefesinizi alacaksınız rahat bir şekilde. Ne aramak istiyorsanız o yola gideceksiniz. Neye emir verirseniz ona yönlenir. Bakın diyorum ki burada altın yok. Dönme. Bakın altın var. Dön. Bakın hemen almaya başladı. Yani burada bizim beyin dalgalarımız Evet. kendi kendimizi kandırmaya yarıyor. Evet. Ama kapsülü taktığın zaman Evet. böyle bir farklılık oluyor mu? Kesinlikle bak kapsülü taktığın zaman hatta isterseniz onu da deneyeyim. Şimdi ben burada altın var dedim dön dedim. Döndü. Şimdi ben buna birazdan külçe altın kapsülünü takacağım. Yine aynı şekilde komut vereceğim. Burada altın var dön diyeceğim. Beni kesinlikle dinlemiyor. Yani sen kimsin diyor. Sen bana emri veremezsin diyor. Diyorum ki altın camın içinde. Normalde yok. Gidiyorum. Otomatikman çekti. İnanmıyorum. Gidiyorum. Tekrar çekti. Hatta üstüne tutuyorum bu şekil. Ne oldu? Şu an burada altın varmış gibi dönüyor. Şimdi komut veriyorum. Hayır burada altın yok dönme. Ne yaptı? Benim komutumu şu an dinliyor. Dön. Bakın almaya başladı. Çünkü ben buna bir komut verdim. Uğur arkadaşım gelir misin bir dakika? Bu da benim sevdiğim bir kardeşim, dostum. Şimdi bununla altın vardı. Bu da benim arkadaşım. Şimdi ben diyorum ki hayır. Camda altın yok. Uğur'un üzerinde altın var diyorum. Şimdi komutu Uğur'a verdim. Gidiyorum. Otomatikmen arkadaşımı çekti. Sanki bunda altın varmış gibi. Eğilir misin Uğur? Tekrar geçiyorum. Altın Uğur'da diyorum. Bak camı unuttu artık. Altın bunda. Şimdi sanki bu toprağın içindeymiş gibi ben bunun üzerinden etrafında dönüyorum. Bakın kesinlikle arkadaşımı bırakmıyor. Sanki burada altın varmış gibi bak bırakmıyor. Hatta üstüne tuttuğum zaman bakın altın otomatikmen burada diyor. Aslında burada altın yok. Çünkü ben buna komut verdim. Şimdi altın olduğunu düşünmesinler. Tekrar yap. ya mesela şu ağacı getir ya şu kökü getir buraya at. Önemli değil. At. Amaç arkadaşları bilgilendirmek. Uğur'da altın vardı. Şimdi Uğur gitti buradan. Hatta Uğur sen o tarafa git. Tekrar hani seni çektiği gibi düşünmesinler. Bakın arkadaşlar camda altın vardı. İptal ettim. Şimdi de ağacın köküne. Diyorum ki bakın şu an sessiz konuşuyorum. Şu an altın ağacın kökünde. Yani kesilmiş bir eski bir kökün içinde diyorum. Otomatikman beyin dalgalarımla oraya hükmediyorum. Evet orada diyorum. Bakın yürüyorum. Bitti artık buraya görecek. Bakın gidiyorum. Tekrar buraya çekti. Hatta ilerliyorum. Tekrar. Buraya bırakmıyor artık. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Otomatikman beynimle buraya hükmettiğim için tutuyorum bu şekil. Eyvah diyorum burada. Evet gerçekten bir altın var diyorum. Aslında altın yok burada. Demek istediğim olay bu. Şimdi tekrar iptal ediyorum. Hayır diyorum. Ağaçta altın yok. Camda var. Bakın ağacı unuttu artık. Bitti. Ağaç artık iptal. İlerliyorum. Bakın şu an camda. Tekrar geliyorum. Bak yeri biliyorum ama ben alan tarama bak yönlerini görüyorsunuz bak. Beni şu an buraya bırakmıyor. Tutuyorum. Dönüyor. Şimdi komut veriyorum. Hatta şu ağaca komut vereceğim. Ağaçta altın var. Dön. Şimdi ağaçta altın yok. Dönme. Bitti. İptal. Şimdi tekrar kapsülü takalım. Önden dursun arkadaşlar. Şimdi evet şu an külçe altın kapsülünü taktım.
Ha bir de şu var. Alan taramanıza yapıştırdığınız zaman mutlaka böyle temas etsin yani. Düzgün bir şekilde yapıştırın. Alan taramayı zaten güzel kullanan adam bunu zaten düzgün bir şekilde kullanmaya devam eder. Şimdi ben külçe altın kapsülünü taktım. Bunları ben size niçin anlatıyorum? Herhangi bir arazide, herhangi bir yerde yanılmayasınız diye. Yani beyin dalgalarınıza bunu hükmettiğiniz zaman sizi her zaman yanıltabilir. Ya da bir kuvars taşı çıkar. Aa burada altın var diyebilirsiniz. Ama bunu taktığınız sürece kesinlikle minerali görmez. Kesinlikle siz buna hiçbir şekilde hükmedemezsiniz. Bakın ne yapmıştım az evvel? Ağacın kökünde altın var demiştim, dönmüştü. Şimdi külçe altın takıyorum, taktım. Şu an ağacın üstüne tekrar geçiyorum. Diyorum ki ağacın üstünde altın var, dön. Bak zorla dönmesi için elimden geleni yapıyorum. Ağacın üstünde altın var, dön. Ağacın içinde altın var, dön. Ağacın içinde altın yok, dönme. Zaten dönmüyordu. Sabaha kadar söyleseniz arkadaşlar döndüremezsiniz. İstediğiniz kadar uğraşın. Şimdi ben anten açtım. Bana gerçekten külçe altın var mı yok mu? Zaten bunun amacı o zaten. Şimdi ben arazide geziyorum. Bakın şu an beni nereye çekti? Masadaki külçe altına çekti. Yani külçe altın ne demek arkadaşlar? Külçe altın yani bir takıyı düşünün, bir yüzüğü düşünün. Elle yapılmış, elle işlenmiş. Bu ta 100 yıllık bir işlenmiş bir altın da olabilir. Şu anki altınlarımız da olabilir. Bu amacı gerçek elle işlenmiş külçe altını bulmak. O minerallere ya da o kuvars taşının içindeki çıkan toz, altın tozlarına değil, gerçek işlenmiş altınları bulacak bir kapsüldür. Şu an deneme yapıyoruz. Mesela şu an yerde külçe altın var. Yani bir bildiğimiz 2 tane ajda bileziğimiz var evet, arkadaşlar. ajda bileziğimiz var. Yani bu külçe altın demek zaten. Bizim amacımız da mesela bunu bulmaksa eğer ne yaptık? Şu an alan tarama ve ben külçe altın kapsülünü taktım. Tabii bu alan taramada daha farklı bir alan tarama olduğu için bu da ne yapıyor? Külçe altını kapsülün içine takıyor. Yani aynı işlem. Buna da taksan, ona da taksan hepsi aynı. Önemli olan bu kapsülü buna takmak. Şimdi birazdan deneme yapacağız. Şimdi arkadaşlar bazen cihazların haznesi olmadığı için Evet. üzerine bantlayabilirsiniz. Ya da bizim elimizdeki, bizim satmış olduğumuz cihazlarda direkt hazneye girdiği için kapsülün frekansı komple çubuğa yayılır. Yani genellikle hazneli cihazlar almaya dikkat edin. Çünkü haznedeki yani frekans boşa yayılmaz. Sadece bütün metale yayılır arkadaşlar. Bu uçtan da frekansı yakalamaya başlar. O yüzden hani kullandığınız cihazlarda hazne olursa daha verimli olur. Evet. Şimdi testimize geçiyoruz ve madene aynı anda nasıl tepki verdiğini göstereceğiz size. Evet, şu an başlıyoruz. Aynı anda. 1, 2, 3 başlayalım. Bakın. Aynı yerde malzemeyi gösterdi. Çünkü külçe altın kapsülü var. Yerdeki de külçe altın olduğu için otomatikmen aynı noktayı gösterdi. Şimdi geriye dönelim. Evet. Tekrar indirelim. Evet, başladık. Şu an ne yaptı? Tekrar bizi geriye attı. Bir de hızlı yapalım. Evet, tamam, hızlı yapalım. Seri bir şekilde gidelim. Bakın. Otomatikmen gerçek külçe altını görüyor. Arkadaşlar bir de cihaz dönmeden asla bedeninizi çevirmeyin. En büyük yapılan yanlışlar bu. Yani Evet. şu. Bakın gidiyorum. Bakın cihaz kendini attı. Ondan sonra bedenimi çeviriyorum. Bakın tekrar yapıyorum. Cihaz kendini geriye attı. Sonra bedeninizi çevirin. Evet. Evet arkadaşlar, elimizde her zamanki gibi yine külçe altın kapsülü var. Hem Cemil Bey'de hem de bende. Yerde de zaten külçe altın var. Alan taramamız normal. Karşılıklı birbirimize tutuyoruz. Şu an alan taramamız herhangi bir yön vermiyor. Çünkü gerçek külçe altını zaten gördü otomatikmen. Şimdi beraber aynı anda yarım adım atacağız. Bakın hemen almaya başladı. Yani gerçek malzemeyi buldunuz demek istiyor burada. Arkadaşlar bu dönmesi siz cihazı iyi kullanmaya başladığınız zaman o kadar kuvvetli dönmeye başlar ki çünkü buna yerleştirdiğiniz frekans dalgası artık size geçmiş oluyor. Evet. Bunu buradan söyleyelim. Çok rahat bir şekilde cihazları kullanabileceksiniz. Yani biraz evinizde madeni önünüze koyup testler yapın. 3-4 gün içinde arkadaşlar bunu öğrenebilirsiniz. Bir daha yapalım biz. Görselimizi görün. Şu an alan taramamızı tutuyoruz. Fazla burada herhangi bir şey yok, bilmiyoruz. Şu an alan taramamızı tuttuk. Herhangi bir yön vermiyor zaten. Evet. Bak şu an çektiği nokta aynı noktalarda. Yani burayı bırakmıyor. Şu an yarım bir adım atıyoruz. Hemen malzemeyi yakalamaya başladı. Yani Şimdi bir burada- daha yapalım ve madeni alalım arkadaşlar. Evet.
Belki denemelerimizde ne vardı? Külçe altın vardı. Ne yaptık? Külçe altını bulmak için malzeme koymuştuk. Şimdi Uğur arkadaşımız yerdeki neydi? Ajda bilezik. Ajda bileziklerimizi. Ajda Bir 20 gram bileziklerimizi- altınımız var arkadaşlar. Evet. Onu şu an Uğur arkadaşımız alacak ve alan taramanın tepkisi ne olacak onu göreceğiz. Evet, şu an başlayalım. Şu an alan taramamızı tuttuk ve adımımızı bir önce atalım aynı şekilde. Alan taramamız başladı almaya. Şu an Uğur arkadaşım altını almaya başladı. Şu an yavaş yavaş dönmeye başladı ve şu an kesti. Şu an normal malzemeyi aramaya başladı. Evet, şu an bu ağır bir malzeme, bakın. Şu an yönünü Uğur'a verdi. Evet, benim cihazım hafif olduğu için arkadaşlar biraz Şu daha an hızlı ne dönüyor. diyor bana? Diyor ki malzeme arkadaşımda diyor. Ve şu an ben yürümeye başlıyorum. Ne yaptı? Benim arkadaşımın elindeki Evet, yine burayı malzemeyi gösteriyor. çekmiş oldu. Yani malzeme Şöyle yapalım. Cihazımı tuttum. Abi geç karşıma. Etrafımızda dön. Evet. Seri bir şekilde dönebilirsin. Arkadaşlar Uğur'u arıyor şu anda. Altını arıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi altın arıyor arkadaşlar. O ne tarafa giderse cihazımız o tarafa doğru çekmeye başlar. Devam et, böyle sağdan devam et. Yani dikkatli tutmanız lazım. Terazisinde tutmanız gerekiyor. Mesela Evet. size doğru geleyim. Altın neredeyse oraya gider. Tamam. Evet arkadaşlar. Yine altınlarımız, bileziklerimiz, çeyrek altınlarımız panımızın içinde ve göreceğiniz gibi aynı anda cihazlarımız madene tepki verecek. Evet, başlıyoruz. İster yavaş kullanın, ister seri kullanın arkadaşlar. Bir daha yapalım. Bir de şöyle yavaş yapalım. Çok yavaş bir şekilde yapalım. Evet, cihazımızı tuttuk. Cihazımız arkadaşlar madene kilitlenir. Yürüyelim. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız madene otomatikman kilitleniyor arkadaşlar. Evet, şimdi Emrah önündeki arkadaşlar şöyle göstereyim size. 2 bileziğimiz ve 2 çeyrek altınımızı testini yapacak ve cihazın nasıl yön verdiğini göstereceğiz sizlere. Ne yaparsak yapalım arkadaşlar cihaz madene odaklı oluyor. Yani kütle altınsa sadece kütle altına çalışır. Mineral altınsa kapsülünü takarsanız sadece minerale. Yani burada demek istiyoruz ki külçe altın kapsülü kütle dışında bir şeye tepki vermez. Cihazları kullanırken iyi öğrenin ve testlerinizi düzgün yapın. Bunlar özel sistemlerdir arkadaşlar. Hem dijitalde hem manuel alan tarama cihazlarında kullanabilirsiniz. Bakır boruyla arkadaşlar altın aramayı bir bırakın. Yani biraz saçma oluyor. Cihazlarımız güzel. Alan tarama üreticileri de güzel cihazlar üretiyorlar. Mekanik bir sistem arkadaşlar bu. Ama bunlara ne gerekiyor? Savaşa gidiyorsun, elinde tüfek var ama içinde mermi yok arkadaşlar. O mermi de frekans kapsülleri.